Selamlar herkese. Kahve 101'in yeni bir bölümünde daha sizlerleyiz. Bu videoda konuşacağımız konu V60, V60'ın nasıl kullanılacağı ve nasıl demleneceği. Bu tarz 101 videoları genellikle bu kanalı takip etmeyenler tarafından da izlenebiliyor. O sebeple bu kişilere kendimi tanıtmak isterim. İsmim Orkun Üstel, 2017-2020 Türkiye Kahve Demleme Şampiyonuyum. Aynı alanda da 2018 ve 2019'da da Türkiye ikinciliğim ve üçüncülüğüm var. Yani diyebiliriz ki bu tarz manuel filtre kahve demleme ekipmanları üzerine tüm çalışmalarım, deneylerim, eğitimlerim. Bu videoda da sizlerle sadece ve sadece V60 üzerine konuşacağız. Şu an elimde tuttuğum şey resmi olarak V60 adına sahip değil. Time More markasının Crystal Dripper adını verdiği bir ürünü. V60 ise Hario'nun markası altında çıkan bir ürün. Genel olarak konik demleyiciler V60 adıyla kullanılıyor piyasada. Çünkü oldukça jenerikleşmiş bir isim oldu artık V60. O sebeple bu videonun adını da V60 nasıl kullanılır diye etiketledik. Kolay bulunabilmesi adına. İki tür demleme metodundan biri aslında V60. Nedir bunlar? İlki immersiyon metot. Buna dair yanlış hatırlamıyorsam eskiden bir Clever videosu çekmiştim. Yukarıda çıkacaktır yanlış hatırlamıyorsam. Eğer de izleyebilirsiniz o videoyu. İmmersiyon üzerine ayrıca bir konuşma ve teknik anlattığım bir video daha çekerim yine bu 101 videoları içerisinde. Bu tarz ekipmanlar ise, üstten dökme ekipmanlar ise pour-over adıyla çok popülerleştiler. Üstten dökme diye Türkçeleştiriyorum ben. Veya percolation İngilizcesi veya perkülasyon diyorum ben. Yani demleme esnasında düzenli olarak bir filtrasyondan geçerek ve her süzülme sonrasında tekrar çözdüğümüz metoda biz üstten dökme veya perkülasyon diyoruz. Konik demleyici veya V60 burada ne rolü var, ne işe yarıyor? Klasik bilgi V şekli var, 60 derece açıyla geliyor. Peki neden konik, niye böyle? Hem büyük bir tahliye deliği olduğu için hem de şekli su akışına yön verdiği için su akışının kontrolünü komple demleyicinin yani sizin elinize bırakıyor. Bundan dolayı da yarışmalarda genellikle bu tarz konik ekipmanlar çok tercih ediliyor. Çünkü su akışını herhangi bir hata yaptığınızda debinizi yükselterek kontrol edebiliyorsunuz kolayca. Gelelim nasıl kullanılacağına ve reçeteye. Kendi klasik reçetemi anlatacağım ben. Sağ olsun forumcu arkadaşlarımız Kahve Kulübü.net'ten, Kahveler.net'ten isim olarak 4x60 Orkun Üstel metodu dediler. Böyle ismi kaldı forumlar arasında, kullanıcılar arasında. Bunu anlatacağım sizlere. Genel reçetem ne? 4 basamak uyguluyorum. 4x60'ın o 4 muhabbeti budur. 4 basamak döküş yapıyorum ön demleme dahilinde. Ve her basamakta da 60 kullanıyorum. 60 mililitre, 60 mililitre, 60 mililitre, 60 mililitre şeklinde gidiyor. Bundan dolayı da 15 gram kahve 240 mililitre genellikle demlerim ve bütün basamakları eşit tutarım. Aslında genel reçetemin temel mantığı budur. Peki neden 4 basamak, neden 60 mililitre düzenli döküyorum? Bunun üzerine biraz konuşalım demlemeye geçmeden öncelikle çoklu basamaklar kahvede döküş esnasında çözünmeyi arttırsa, yatağı ajite etse dahi şöyle bir artıları oluyor. Bir hata yaptığınız zaman ilk dökme basamağınızda, ikinci dökme basamağınızda süreyi toplama adına bir sonraki basamak size bir şans yaratıyor aslında. Ve bu tarz çoklu basamaklar benim yarışmalarda işime geliyor çünkü hata tolerasyon payı yüksek oluyor. Ve ben gösterdiğim eğitimlerde de bu tarz çoklu basamak anlatıların, deneylerin son kullanıcılar üzerinde de faydası olduğunu gördüm süre manipülasyonundan dolayı. Öncelikle bu sebeple 4 basamak kullanıyorum. Peki neden eşit basamaklarda düzenli döküyorum? Genellikle bu ön demleme dediğimiz oranda 1'e 3, 1'e 3,5, 1'e 2 genellikle bu tarz oranlar tavsiye edilirken benimki çok daha fazla bir su döküş içeriyor. Bunun sebebi yatakta seviyenin yani biz su döktükten sonraki seviyenin düzenli olarak aynı seviyede kalması ve bu bizim yatağa kalın partiküller yukarı çıktığı zaman daha kolay yatağın içerisine geri gönderebilmemizi sağladığı için düzenli olarak yatağın üzerinde de aynı kütle bulunduğundan dolayı belirli bir standart basınç sağladığı için kahve yatağı üzerinde. Bundan dolayı 4 basamak ve düzenli olarak 60 mililitre döküyorum. Şimdi reçeteye geçelim. Evet, şimdi nasıl demlediğimizi göstereceğim sizlere. Öncelikle filtremizi ıslatmamız gerekiyor. Filtre ıslatmayı ben genellikle karafı ıslatmamak namına bir bardağın üzerinde yapıyorum. Siz eğer daha sıcak kahve istiyorsanız, kahve sıcaklığınız korusun istiyorsanız karafı ıslatabilirsiniz. Ben genellikle yarışmada da hızlı deneyim sunma hedefinde olduğum için kendi demlemelerimde de hızlı soğuması namına demlendiği zaman karafı
soğuk ve kuru bırakıyorum genellikle. Evet, 15 gram kahve kullanacağımı söylemiştim video başında. 15'e 240 yapacağım dedim. Klasik V60 ayarında öğütülmüş. Şu an gözükmüyor muhtemelen, karanlık olduğu için. Yani klasik V60 ayarı diyebiliriz. Yatak üzerinde de görürsünüz bir miktar. Öğütülmüş kahvemizi döküyoruz. Şu an kullandığım kahve kendi kahvemiz olan Brezilya Pink Star. Videoda seçildiği kadar tahmini bir öğütme ayarı düşünebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Kahvemizi döktükten sonra da yatağımızı düzlememiz gerekiyor. Düzleştirmeden yaparsanız yatağa daha eşit bir demleme sağlanmasına ciddi miktarda engel olmuş olabilirsiniz. Bu reçetemde ben 94 derece demliyorum kahvemi. Şu an ısı ayarlı kettle'da ısınıyor suyum. Eğer ısı ayarlı bir kettle'ınız yoksa size yapabileceğim en büyük tavsiye, kullanacağınız o kuğu boyunlu bir kettle'ınız varsa ve ocak üstüyse ona bir termometre yerleştirmeniz olacak. Termometre ile yine istediğiniz sıcaklık hedefini görmeye yakın ocağınızı kapadığınızda veyahut kettle'dan ısıtıp ekliyorsanız kuğu boyunlu kettle'ınıza gördüğünüz derecede durdurabilirsiniz sıcaklığı. İlk basamakta ortadan dışa doğru dairesel hareketlerle 60 mililitre kadar döküyorum ve 30 saniye kadar bekliyorum. İkinci basamak 30. saniyeden itibaren 120 mililitreye kadar döküyorum. İçten dışa doğru yine. 121 oldu. Çok ciddi bir problem değil. 55. saniyeden itibaren dıştan içe doğru bu sefer döküşlerime başlayacağım ve 180 mililitreye kadar dökeceğim. Bir dakika 20. saniyeden itibaren de yine dıştan içe doğru 240 mililitreye tamamlayacağım. Son döküşümü 10 saniye, 11 saniye gibi bitirmeye çalışırım. Genellikle bu reçete özelinde. Fakat reçetede değişiklik yapıyorsam da genellikle de bu son basamak içerisinde oynamalar gerçekleştiririm. Demleme bitince zaten bunu konuşuyor olacağız. Bu tarz reçeteler için benim ortalama demleme tavsiye sürem çok geniş aslında. Çünkü kavurmadan kavurmaya bu süre meselesi oldukça farklılaşabiliyor. 2 dakika 10-15 saniye ila 3 dakika arasında geniş bir süre tavsiyesi veriyorum. Ben bunu kahveden alacağınız en iyi verime göre belirlemenizi tavsiye ederim. Bizim kendi kahvelerimiz için ortalama genellikle 2 dakika 20 saniye ile 2 dakika 50 saniye arası güzel sonuçlar alabilirsiniz. Su direnci olan kahveler daha uzun sürelerde demlenebilir ki iyi gelebilir. Çünkü daha açık kavurmadır, daha kolay çözülür. Veya atıyorum daha orta kavurmalarda daha kısa sürelerde daha az çözeceği için kahveyi daha tatlı, daha temiz sonuçlar almanıza fayda sağlayacaktır. Bu demlememiz 2 dakika 40 saniyeydi. Yani tavsiyemizin içerisinde. Brezilya Pink Star'ı da genellikle kendi özel reçetesinde de bu süreler civarında tutuyorum. Fakat bu genel bir reçete dediğim gibi. Evet, demlememizi gerçekleştirdik. Kahvem hazır. Reçeteyi gördünüz. Bu reçeteyi kimler için ne amaçlı tavsiye ederim ben. Hemen hemen önceki videolarımı da izliyorsanız eğer genellikle çok kesin konuşmadığımı ve şu kesinlikle şu şekilde olmalıdır diye demediğimi de görmüşsünüzdür. Bu reçeteyi de bir nihai sonuç gibi veya herhangi bir reçeteyi nihai sonuç gibi düşünmenizi istemem. Neden? Her kahve sonuçta organik bir ürün. Plastik enjeksiyondan çıkmayan fabrikasyon bir ürün değiller kesinlikle. Ondan dolayı standartları hep birbirine göre çok farklı. Süreçlerinde değişimine göre çok farklı sonuçlar elde edebiliyoruz. Bundan dolayı bir referans reçetesi arayanlara bu reçeteyi öneririm. Eğer referans reçetelerinden, halihazırdaki referans reçetelerinden memnun değillerse. Başka kimlere öneririm? İlk defa evinize V60 aldığınız uygulaması oldukça kolay bir reçete. Ben bunu daha önceden yabancı programlarda da, Aynada Barista'da da paylaştım. Aynada Barista'nın reçete kartlarında paylaştım.
Onun dışında benzeri bir 2 kişilik reçetem var. Bunu The Story of Coffee yabancı sayfasında paylaştım. Yani uluslararası paylaştığım bir reçete genellikle bu. Çok basamaklı ve eşit döküş mentalitesi. Referans reçetesi yoksa bir kişinin ve ilk defa V60'a başlayacaksa yani paylaşımlarımdan da gördüğüm üzere oldukça verim alacaksınız bu reçeteden. Peki nerede verim almayacaksınız? Bu reçete ve dediğim gibi hemen hemen her reçete, her kahveye uyması mümkünatsız bir şey. Bu noktadan sonra ne yapmanız lazım? Öncelikle yukarıda çıkacak videoyu izlemeniz lazım. Eğer ilk defa başlıyorsanız ve bu reçeteden artık verim almayı bir noktada bırakmaya başladıysanız, yukarıdaki çıkacak video nasıl reçete yapılacağı üzerine anlattım. Daha ileri seviye bir video. Orada bu reçetede gösterdiğim basamakları oynayabilirsiniz. Orada da o reçeteyi anlatıyorum. Ve o basamaklar içerisinde neleri oynamanız gerektiğini, nasıl oynamanız gerektiğini daha detaylı bir şekilde anlatıyorum. O şekilde kullanabilirsiniz. Sorularınız varsa yorumların altına yazabilirseniz sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın ve abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Verim aldıysanız da yine kahve demleyen arkadaşlarınızla da paylaşırsanız ayrıca sevineceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.